Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Güzel, yazlık, mevsimlik kullanabileceğiniz harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayımızın. Bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben küçük bir anlatım yapacağım. Hemen ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ilmekle modelimi kurmaya başlayabilirim. Lastiksiz başlayacağım ben. Siz isterseniz lastikte uygulayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeğimin ikisini bir aldım, düz ördüm, bir doladım. Aynı ilmekleri şişimden çıkarmadan bir kez daha ördüm. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Tekrar ediyorum aynı şekilde 2 ilmeğin ikisini bir aldım, düz olarak ördüm, bir doladım. Tekrar şişimden çıkarmadığım 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimi topladım, düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Aynı şekilde devam ediyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi böyle şekillendireceğiz. 2 ilmeğimizin ikisini bir alıyoruz. Toplayarak düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir kez doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha düz ördüm. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. 2, 3 ilmek çıkardım. Aynı yine son 2 ilmeğimizi de aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi şekillendirdim. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Bu modelde hep düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Arka yüzünde de düz örüyoruz ilmeklerimizi. İlmeklerim bakın şöyle üçer üçer gruplar halinde. Bu 3 ilmeğin birincisini şöyle aldım, bu 3 ilmeğin birincisini tek olarak düz ördüm. İkinci sıradaki 2 ilmeğimin de ikisini bir alarak düz ördüm. Ön yüzünde bir ilmek artmıştı. Arka yüzünde bunu eksilttik tekrar. Düz olarak devam ediyorum. Yalnız birinci ilmeğimi düz, arkasındaki 2 ilmeğimi de ikisini bir alarak düz ördüm. Üçlü grubun birincisini tek alarak düz ördüm. Arkada kalan ikisini de ikisini bir aldım ve düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. İkinci sıra arka yüzünde de yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. 2 ilmek, 2 sıra. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Yeni öğrenenler bile rahatlıkla yapabilir. Bunu yazlık örgülerinizde de kalın şişlerle, daha ince ip, yaza uygun koton, merserize iplerle, pamuklu şöyle harika olur bence. Evet, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şöyle.
Tabii model şu anda pek kendini göstermiyor bakın. İlerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Modeli bir kez daha kuralım hemen. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir topladım, düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir doladım. Bir kez daha bu 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Aynı şekilde devam ediyorum. İki ilmeğimin içinden şöyle topladım, tek ilmek çıkardım. Şişimden çıkarmadım. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi de tekrar düz olarak ördüm. Yani şişimden çıkarmadığım ilmeğimi tekrar düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi topladım, düz ördüm. Bir doladım ve bu 2 ilmeğimi çıkarmadan tekrar düz olarak ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım burada. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde, yani modelin ön yüzünde bu işlemleri yapacağız. Arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde de hep ilmeklerimizi düz öreceğiz. Yani üçlü gruplar halinde zaten ilmeklerimiz. Bu üçlülerin üçlü ilmeğimi aldım şöyle. Birinci ilmeğimi tek olarak düz ördüm. İkinci ve üçüncüyü de ikisini bir alarak tek ilmeğe düşürdüm. Yani düz ördüm yine. Aynı şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi model çok kolay. Her iki yüzünde de ilmeklerimizi hep düz olarak örüyoruz. İki yüzü de farklı güzel model çıkıyor. İki taraflı kullanılabilecek güzel modellerden. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Model böyle devam ediyor. Bakın. Şöyle gayet güzel. Şöyle kalplere benziyor. Arka yüzde daha farklı bir model çıkıyor. Bir de şöyle modelimin ilerlemiş halini göstereyim size. Bunu da daha önce ördüm. Şöyle küçük bir parça. Bunu 5 numara şişle ördüm arkadaşlar. Bakın bunu da 5 numara şiş kullandım. Bunu beraber yapmıştık. İkisi de lastiksiz olarak kurulmuş model. Yani model lastikte istemiyor. Ama isterseniz lastikte kullanabilirsiniz. Şöyle dediğim gibi mevsimlik, yazlık, salaş örgülerinizde etol şal olarak kullanabilirsiniz bu modeli. Arka yüzüne de bakın. Arka yüzde daha bir farklı güzellik çıktı ortaya. Sizce hangi taraf daha güzel olmuş? Model gayet güzel ve şık, gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Şöyle bırakayım modelimi. Sizler de nelerde kullanacaksınız arkadaşlar bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara da fikir olur. Dediğim gibi yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde her türlü örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yapacak olanlara kolay gelsin.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.